Şimdi bu soru 10 yıl önce sorulsaydı biraz böyle beklentiyle cevap verecektim. İşte artık sıradan vatandaşı da medya üretimi yaptırabilecek her türlü araca sahibiz ama vatandaş hala yapmıyor diye. Ama bu son 10 yılda çok şey değişti ve dünya tarihinde belki de medya tarihinde ilk defa herkes medya üreticisi olabilir hale geldi. Şu anki sistem buna gayet izin veriyor. Bu pandemi öncesinde de zaten bu araçlar vardı. Pandemide bizzat bir daha test edildi. Hepimizin medya üreticisi olabildiğimiz bir sistem yaşıyoruz. Tabii ki bir sürü adlandırmalar yapılabilir. Yani böyle ana akım denen medyayla işte sosyal medya ya da dijital iletişim araçları arasında çeşitli kombinasyonlar olabilir. Ama hangisi olursa olsun genel olarak hani dominant yapı artık ana yapı her medya böyle vatandaşa büyük bir güç veriyor üretim açısından. Bir demokratikleştirici bir taraf var. Tabii böyle bunu derken şunu da o beklentimiz o zaman bu kadar üretim yapılmamasıydı eldeki araçlara rağmen. Şimdi yapılıyor. Ve şimdi yapılınca da acaba yapılması o kadar iyi miymiş diye onu sorgulama dönemine girdik açıkçası. Zaten hani birazdan da bunları konuşacağız. Şimdi doğrudan bir ilişki var. Şimdi 10 yıl önce, 15 yıl önce işte özellikle de sosyal medyanın çıkışıyla bu Web 2 denen dönemle beraber çok övündüğümüz, romantize ettiğimiz, yani ben de yapıyordum bunu, e, e, unsurlardan birisi uzmanlık paradigmasının sarsılmaya başlamasıydı. Çeşitli nedenlerden dolayı uzmanlık aleyhtarı bir durum vardı, haklı nedenlerle. Yani bu hemen hemen hayatın her alanında olduğu gibi tabii haber ve medya alanında da öyleydi. Yani birilerinin uzmanlık iddiasıyla bir tür hakimiyet kurması durumu bir sürü eleştirel yaklaşımcı tarafından eleştiriliyordu. İnternetle beraber uzmanlık paradigmasının sarsıldığını görüyoruz. Sıradan vatandaş bazen profesyonel bir gazeteciyle hatta ondan daha iyi işler yapabilir hale geldi. Bunu gördük. Bu yani bazı alanlar hala uzmanlık alanları kendini koruyor ama mesela sağlık bile hani yine de insanlar internete bakıyor önce. Yani çoğu insan ve uzman diye aslında bilinen hani bu alanda gerçekten belli sertifikasyonlardan geçmiş insanlar kadar anonim bir hesabında etkisi olabiliyor yazdıklarının da. Şimdi böyle bir dönemdeyiz. Ve yani ben nihai olarak hani medyanın demokratikleşmiş olmasından memnunum ama demek ki bununla beraber bazı paralel gelişmeler de olmalıydı. O olmadığı zaman ortalıkta ciddi bir otorite sorunu oldu. Şimdi otorite yani kim neye nasıl güvenecek? Bu çeşitli nedenlerle sarsıldığı için tüm otoriteler, uzmanlık alanları bu sefer tamamen medya performansı iyi olan bireylerin öne çıktığını görüyoruz. Bu ama ilk başlarda belki hoşa gidebiliyordu ve belli alanlarda belki de işe yarıyor ama iş böyle hayati konulara geldiğinde siyasetle başladı bu ama şimdi işte infodemi denen alanı gördüğümüzde bu doğrudan artık bizzat canımızla ilgili alanlara da yayılmaya başladı ve orada ciddi bir şey görüyoruz. Otoriteye ihtiyaç var, güvenilir kaynaklara ihtiyaç var ama güvenliği sağlamak, kredibilite sağlamak her zamankinden daha zor. Tabii bu hani doğrudan medyanın yapısından kaynaklanan bir şey. Tabii paralel bir sürü gelişme oldu. Belki medyayı kendi haline bıraksaydınız teorik olarak öyle bir şey olabilir mi o da ayrı. Belki bir kaliteli yayıncılık devam edecekti ama işin ekonomi politiğinde de bir sürü dönüşüm oldu. İnternet çıkmadan önce bile işte o haber medyaları zayıflama gösteriyordu. Haber tüketimi azalmıştı. Infotainment denen alan daha da büyüyordu. Daha böyle işte daha internet yokken Baudrillard medya düzenimizden bahsediyor ve simulacra diyordu. Zaten hani o otorite sorunu önceden başlamıştı. İnternet buna yepyeni bir boyut kattı, hızlandırdı ve daha çok insanın üretim yapmasına ve bu arada da yanlış üretimler yapmasına yol açtı. Evet, şimdi bütün insanlık seferber olmuş gibi gözüküyor bu alanda. Hani
Hani infodemi aslında daha büyük bir sorun olan dezenformasyonla doğrudan bağlantılı. Bunun işte belki pandemiyle beraber infodemi öne çıktı, sağlık tarafı daha da öne çıktı. Ama yani en azından 5-6 yıldır bu gündemde. Şimdi çok boyutlu bir şekilde yaklaşmak gerekiyor. Klişe olacak ama hani medya okuryazarlığı her zamankinden önemli. Medya okuryazarlığı böyle işte bir ders olsun diye konulmuş bir ders olmamalı. Ve bu belki de sırf formal bir eğitim değil, gerçekten bir hani seferberlikle yapılması gereken bir şey. Yani çünkü ne kadar uğraşsanız da her birey rahatlıkla medya kaynaklarına ulaşıyor şu anda ve onun kendi süzgecinden geçirmesi gerekiyor bunu. Eğer o eğitim düzeyi yoksa, okuryazarlık düzeyi ne yapsanız yaramayacak. Çünkü gerçekten hani erişimi kontrol etmeniz imkansız gibi. Şimdi bir taraftan hani medya okuryazarlığı lazım. Ama sırf iş vatandaşa bırakılmakla da bitmiyor. Bazen böyle vatandaşı suçlamak, sıradan bireyi suçlamak büyük bir hani çözüm gibi gözüküyor ama burada platformlara ve bazı regülasyonlara da işaret etmek gerek. Şimdi sosyal medya platformları uzun süre sorumluluk almak istemediler. Hala da bıraksanız almayacaklar ama gelişmeler gösterdi ki hani sorumlu tutulmak zorundalar. Yani onun için de bu yani özellikle pandemi başladığında bir hissediyorum yani ellerinden geleni daha çok yapmaya başladılar önceki zamanlara göre. Ama belki de bu korkudan da kaynaklanıyor. Çünkü onlara yönelik bazı regülasyonlar olacak gibi. Nasıl eski medya düzeninde bazı regülasyonlar vardıysa bu yeni düzende de olacak. Yani olması gerekiyor. Çünkü kendi başlarına bunu düzenlemeyecekleri ortada. İş modelleri buna uygun değil bir kere. İş modellerini de değiştirmeleri gerekiyor. Yoksa veriye dayalı, etkileşime dayalı bir modelde zaten sansasyonel içerik her zaman öne çıkacak. O algoritmalar da buna göre düzenleniyor. Hani değiştirsek deseler bile dönüp dolaşıp yine bunlarla karşılaşıyoruz. O yüzden sosyal medya platformlarının bir şekilde düzenlenmesi gerekecek. Tabii şimdi düzenlemeyi de böyle tırnak içinde kullanmaya çalışıyorum, regülasyonu. Regülasyon şart ama bunu kim nasıl yapacak? Önümüzdeki zamanların en büyük dertlerinden biri bence. Çünkü yani Avrupa Birliği'nin yaklaşımıyla Amerika'dakinin farklı. Hani Türkiye'nin, Rusya'nın daha farklı. Burada regülasyon yapalım derken ifade özgürlüğünü de engelleyecek bir şeye yol açmaması lazım ki bu çok mümkün. Siyasi otorite her zaman özgürlük alanlarını daraltmaya çalışıyorlar en azından günümüzde çoğunlukla. O tip bir mücadele alanı göreceğiz. İşte belki hani işte platform ve diğerleriyle hani son olarak ekleyebileceğim hani bu iş modeli konusunda da belki onlar da daha ciddi kafa yoracaklar. Yoruyorlar da. Yani eskiden mesela bedava tüketim bir sürü içeriği bedava tüketmeye alışıktık. Legal ya da illegal yolla. Şimdi mesela yeni artık hani bunlara da para verilmesi gerektiğini farkına varıyoruz. Yani ve veriyoruz da sorgulamadan. Habercilik anlamında bu biraz geriden geldi. Yani insanlar hala haberi böyle para vermeye değer bir şey mi internet üzerinde? Onu böyle çok ikna edilemedi ama bence hani gidişat o ki yeni modellerle daha çok insan güvenilir kaynaklara para ödeyip almayı tercih edecek gibi. Ama onun da mücadelesini ve formülasyonunu göreceğiz önümüzdeki günlerde.